Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel örgüyü anlatmaya çalışacağım. Yine sizden gelen istekler üzerine bir çalışma oldu bu. Asıl orijinal yapılışını, o sayfanın linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan siz de bakabilirsiniz. Şurayı yanlış örmüşsünüz, burayı yanlış anlamışsınız, asıl böyle olacaktı dediğiniz noktaları da lütfen videonun altına yazın. Çok bakacak, örüp söküp tekrar deneyecek zamanım hiç yok gerçekten. O yüzden nerede hata yaptıysam, nasıl örülmesi gerekiyorsa bulursanız hataları lütfen videonun altına yazın ki örecek başkaları da bundan faydalansın diye düşünüyorum. Hadi videoya geçelim. 100 gramlık jüt yumaklardan kullanıyorum. 4 numara tığ, 24 santim büyük çember, 10 santim küçük çember ya da 240 milim büyük, 100 milim de küçük çember. Biraz ip bırakıyorum. Bu bittikten sonra bir çengel ya da kanca kullanabilirsiniz. Daha dekoratif döküm kancalar falan var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ya da bırakacağımız şöyle miktarla örgü askıda yapabiliriz. Şimdi bu ipi biraz bıraktıktan sonra çemberin içerisine sabitliyorum. Hemen üzerine 2 zincir. Doluyorum. Biraz çekerken zor oluyor ama normal örerken gayet kolay. Bu şekilde modele göre örersek 110 tane bu şekilde ikili trabzanlarla çemberi dolduruyoruz. Modele göre yapacağım. Çünkü daha önce denemediğim için hani ip belki ince kalabilir diye düşünüyorum. Biraz kalın ip kullanılmış gibi geldi. Gene de o ölçüye göre yapacağım. Artık daha sayı gerekiyorsa belli eder zaten kendini. Bakalım nasıl bir örgü ortaya çıkacak. Bu şekilde ikili trabzanlarla 110 ilmek örüyorum. %110 trabzanı ördükten sonra ipi başta ördüğüm 2 zincirlik trabzana sabitliyorum. Şuradaki sabitliyorum bu şekilde. Elimle çok dolaşmasın diye. Ufak olan çembere de yarısı kadar 55 tane örüyoruz. Gene bir miktar bırakıyorum. Sıkı yapıyorum iyice. Bir iki tane örüyorum.
Gene büyük çembere yaptığım gibi ikili trabzanlar yapıyorum. Bu ip içinde yürütmüyorum. Böyle boşta kalıyor. 55 adet trabzan örüyorum. Örnektekine, yani örnekte gösterilen sayılara uyarak 110 tane ve 55 tane trabzanlarla çemberleri örmüş oluyoruz. Küçük halkayı da bitirdim. Şimdi örgüye başlayacağız. Hemen şunu söyleyeyim. Orijinaline birebir uyacak, aynısı olacak diye hiçbir iddiam yok. Anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ben bu örgüyü öreceğim. Mutlaka atladığım püf noktaları, örüş tarzı vardır. Bence o bırakacağım linke siz de bir bakın. Belki benden daha güzel örebilirsiniz. Benim atladığım noktaları görebilirsiniz. Çünkü benim bunu bir öreyim bakayım nasıl yapılıyor sonra videosunu çekecek diyecek bir zamanım yok. Kesinlikle sizden gelen yorumlara bile çok geç dönebiliyorum. Gerçekten her dakikam model, desen çalışmakla ya da video çekmekle geçiyor. Bu yoğunluğun içerisinde bu modeli deneyecek vaktim hiç olmadı. Şu anda gördüğünüz gibi birebir başladım. Bitene kadar da ben de siz de bu örgüyü yapılışını birlikte göreceğiz. Daha önce hiçbir şekilde denemedim çünkü. Ama siz bakarsınız, eğer bulursanız burası olmamış, burada bunu anlatmak istemiş dediğiniz noktaları da lütfen bana yazın. Biraz geç dönüyorum yoğunluktan ama hepsini okuyorum yorumlarınızı. Şimdi buradaki başlangıç ve bitiş noktası 7 santim geri gidin diyor modelde. 7 santimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek yapıyor. 8 ilmek buradan, 8 ilmek de buradan. Şurası tam ortada kalacak. Astığımız yer. Şurayı birleştireceğiz. Bir 10 santim kadar birleştireceğiz. Buradan 7 santim ölçüyoruz. 7 santim kaç ilmeğe denk geliyorsa oradan birleştirmeye başlıyoruz. Şu ortaya kadar kaç ilmekle birleştirdiysek o ilmek kadar daha ilerliyoruz ve tamamı 10 santim olacak. Şuradaki 8. ilmekten bağlıyorum ve aynı ilmeklerin aynı boşluğun içerisine ilmek kaydırıyorum. Diğerine, diğerine, evet, ortadan 8. ilmek şöyle alıyorum. Yalnız bu modelde okumadım ama birleştirirken bize en yakın olan tarafları birbirine eklemeyi daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani şöyle birden batmıyoruz. Yani ilmeği tamamen batmıyoruz. Sadece birbirine en yakın olan ipleri alıyoruz. Kaydırıyoruz. Gene bir kanat alıyorum. Birbirine yakın 2 kanadı alıyorum. Bu şekilde birbirine ekliyorum. Bu şimdiye kadar ördüğüm örneklerden yola çıkıyorum ve kendimce bir örgü yapıyorum şu anda. Hiç de böyle örmemiş olabilirler. Çok da inceleyemedim, fırsatım olmadı. Dediğim gibi işte Translate'in çevirisinden anladığım kadarıyla, modeli gördüğüm kadarıyla örmeye çalışıyorum.
büyük objelerle çalışmak çekim sırasında pek rahat olmuyor. Normalde örerken sıkıntı yok ama bu şekilde biraz zor oluyor. Şimdi 8 tane oluyor ve 8 tane de devam edeceğim. Bu eklediğimiz mesafe tamamı 10 santim kadar oluyor. Bu şekilde 10 santime yani 16 ilmeği tamamlıyorum. Eklemeyi bitirdikten sonra şimdi küçük çemberde örmeye devam ediyoruz. 3 tane ilmek kaydırma örüyorum. 3 tane. Şimdi daha anlaşılır olması açısından şu üçüncüye bir işaret iğnesi takıyorum. Sonrasında 3 tane de yarım trabzan örüyoruz. İpi alıyorum. Bir kere de çıkıyorum. 2 3 3 tane de yarım trabzan. Şimdi ikili trabzanlarla devam ediyorum. Fakat hemen ilkinde bir tane arttırıyorum ve diğer başa örene kadar, yani şurada da biterken 3 yarım 3 de ilmek kaydırma ile bitireceğiz. Oraya kadar gelene kadar da 5 tane arttırma yapmamız gerekiyor. İlkini örüyorum. Şimdi araya trabzanlar örüyorum. 2 3 4 5 ve bir tane daha arttırma yapıyorum. Böyle belirli aralıklarla her trabzanın üzerine bir trabzan ve belirli aralıklarla da 5 arttırma örüyorum. Bitiş noktasına 6 ilmek varken şu aralarda da belirli aralıklarla 5 artış yaptık. Yarım trabzan 3 tane. Sonra ilmek kaydırma. 2 son ilmeğe 3. Şimdi tekrar ikinci sıraya dönüyoruz. Şuradakini sıra olarak saymayalım. Şu anda yaptığımız birinci sıra olarak düşünelim. İkinci sırayı örüyoruz. Çeviriyorum. Hemen şu ilmeğin çıktığı noktanın dibine, biraz zor olacak ilk baştan ama ilmek kaydırıyoruz. Sonra yanındakine tek kanadını da alsanız olur. Örerken şöyle daha kolay olur. 2 3. Şimdi üçüncüye
Gene bir işaret iğnesi alalım. Buradan geri döneceğiz çünkü. 3 tane sık iğnenin üçüncüsüne iğne var. Hemen onun önündeki ilmekten sıra geri dönecek. Şimdi 3 tane yarım trabzan, 2 3. Şimdi trabzanlara geçiyoruz. Hemen baştan bir arttırmamızı örelim. Bir, iki, üç, dört, 5, 6. trabzanın üzerine bir trabzan daha, ikinci arttırmamızı ördük. Bu şekilde gene 3 yarım trabzan, 3 kaydırma yerine gelene kadar gene 5 tane arttırmış oluyoruz belirli aralıklarla. Arttırmalarla diğer sıra başına kadar geliyoruz. Şu iğneye hemen gelmeden bir önceki ilmekten dönüyorduk. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimiz var. Hemen 3 yarım trabzan, 3 kaydırma ilmeği örüyoruz. 1 2 3. Şimdi 1 2 ve iğnenin hemen bir arkasındaki ilmekten 3 dönüyoruz. Gene ilmeği çıktığımız şu ilmeğin içerisinden, şu son ilmeğin ipin çıktığı ilmekten alıyoruz. Sonra gene diğer, sonra bir sonraki 3 tane oldu. Şimdi üçüncüye iğnemizi takalım. Bu çok gerekli değil ama yeni başlayanlar için güzel bir yardımcı oluyor. Yani buraya gelmeden bir önceki ilmekten sıra geri dönüyor. Üç tane kaydırma ilmeğini ördükten sonra 3 tane yarım trabzan ve şimdi trabzanlar arttırma ile başlıyorum. Gene ipi çok sıkmadan örün. Gevşek gevşek. 1 2 3 4 5 6. Şimdi arttırma örüyoruz. Ve bu şekilde arttırarak 6 trabzanda bir, yani 7. trabzanda arttırarak onu ayarlarsınız zaten. Örüyoruz. Şimdi gene işaretli ilmeğin bir önündeki ilmekten itibaren 1 2 3 kaydırma ilmeği, 1 2 3 yarım trabzan örüyoruz. Hep
3 ilmek daha geriden başlıyoruz. Aynı şekilde 5 tane arttırmamızı da unutmuyoruz. Şimdi 1 yarım trabzan, 2 3, sonrasında 1 2 ve 3 dönüyoruz. Şu ilmeğin gene çıktığı noktaya hemen tığımızı batırıyoruz. Birinci kaydırmayı örüyoruz. Sonra ikinci ve üçüncü. Üçüncü kaydırma ilmeğine işaretimizi takıyoruz. Sonra yarım trabzanları örüyoruz. Üç tane. Şimdi arttırma ile birlikte trabzanlara başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hemen üzerine bir arttırma. Bu aralıkları kiminde 7 kalır arada, kiminde 8 kalır. Onu şeklini siz belirlersiniz. Yani 3 tane 4 tane trabzan bırakmayın. 5 tane 6 tane 7 tane, ona göre diğer sıraya kadar eşit aralıklarla arttırmaları örüyoruz. Halkadaki ilmekleri saymıyorum. 1 2 3 4. sırayı örüyorum. 2 sıra daha örüp 6. sırada şuralarda bir yer belirleyeceğiz. Çünkü burada dar bir örgü, burada daha geniş bir örgü yaparak birbirine birleştireceğiz. Sonra da orta kısımdaki, yani şu şekilde birleştire tamamlayacağız en son sırada. Şimdi 2 sıra daha öreceğim. Bu sıradan sonra 6. sırada bir yer belirleyeceğiz. Burayı saymıyordum. 1 2 3 4 5 6. sırada gene arttırmayla başladım. 2 4 6 8 9. trabzanda arttırma yaptım. Gene 8 trabzan, 9. da arttırma yaparak sırayı bitirdim. Burada yer belirleyeceğiz demiştim. Başlangıç noktasıyla şöyle buraya kadar tam 7 santim. Bu 7 santimde şöyle ip bağlıyorum. Yer belirlemek için. Bunu artık çıkaralım. 7 santimlik mesafe. Buraya da gene aynı ilmek sayısını verirsek burada da 7 santimlik mesafeyi bulacağız. Şöyle 6 sıradan sonra 10 sıraya kadar öreceğiz. Yani toplam 10 sıra olacak. 10 sıra olduktan sonra ipi keseceğiz. Tekrar bir 7 santimlik mesafe oluşacak. Sonrasında kalan burada olan trabzanları
buraya birleştireceğiz. Ama nasıl? Buradan başlıyoruz birleştirmeye. Şimdi niye kademe kademe? Benim anladığım kadarıyla tabii ki bu. İşte buradan buraya 7 santim, sonra bir 7 santimlik daha mesafemiz olacak demiştim. Sık iğnelerle birleştireceğiz. Sonra yarım trabzanla birleştireceğiz. Sonra trabzanla birleştireceğiz. Yani az derinlikten daha çok derinliğe doğru birleştirirken de belirli bir mesafe kazandıracağız. Yani derinlik oluşturarak azdan çoğa doğru bir derinlik oluşturacağız. Şimdi 10 sıraya kadar örmeye devam ediyorum. 10 sırayı ördüm, bitti. İpi kestim. 6 sırayı ördükten sonra işaret almıştık 7 santim buradan buraya kadar. Sonra 10 sırayı da bitirince gene bir 7 santim şurada mesafe oluştu. Dediğim gibi burayı sık iğneyle, burayı yarım trabzanla, gene şu ortayı ikili trabzanla birbirine ekleyeceğiz çemberleri. Bu şekilde ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi işaretleri bağlayarak almıştım ama örerken zor oldu örmesi. O yüzden onları çıkarttım ördükten sonra tekrar işaret alarak bu şekilde belirledim. 7 santim 7 santim ve diğer kalan trabzanlarla birleştireceğim kısım. İpi şöyle en yakın yere bağladım. Sonra örgünün hemen dibine şöyle ilk ilmeğe yani bir tane sık iğne örüyorum. Sonra tam karşılığındaki ilmeği daha doğrusu şu ilmeği bunun içinden alıyorum. İnce bir ekleme olması için. Sonra yine şuradaki hemen yanındaki ilmeğin içerisine bir sık iğne, karşılığındaki ilmeği alıyorum, içinden geçiriyorum. Sonra yine hemen yanındaki bir sık iğne, karşılığındaki ilmeği alıyorum, içinden geçirmeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor tabii ki. Bu şekilde gene yandaki ilmeğe bir sık iğne, tam karşısındaki tek kanadını almaya çalışıyorum. Örgünün iki kanadına birden batarsam bu şekilde biraz kalın bir birleştirme olacak. O yüzden tek kanadına batıyorum. Daha güzel oluyor. Denedim çünkü az önce. Tam karşılığındaki ilmeği alıyorum. İçinden geçiriyorum. Yanındaki bir sık iğne, ilmeği şöyle alınca daha iyi oluyor. Bu şekilde. Şimdi son. Yani 7 santim, ilk 7 santimin son ilmeğini örüyorum. Bir sık iğne, karşılığında ilmeği içinden geçiriyorum. Gayet muntazam bir ekleme oluyor bu şekilde. İpi birden almadan. Şimdi buradakini yarım trabzanla örüyoruz. Devam ediyorum. Üzerine alıyoruz.
birden çıkıyoruz. Bu yarım trabzan. Tam karşısındaki ilmeği gene aynı şekilde içinden geçiriyorum. Bu şekilde tabii ki yapılmamıştır. Ben bu şekilde anladım. O şekilde örüyorum. Dediğim gibi belki siz daha iyi çözersiniz nasıl yapıldığını. Bana da yazarsınız videonun altına. Pardon, şu üzerine alıyorum. Bir yarım trabzan. Tam karşı ilmeği içinden alıyorum. Sonra yandaki ilmeğe yarım trabzan, içinden geçiriyorum. İplik yürüterek, yani ilmek yürüterek yaptığımız kısımları biraz zor oluyor. Daha dar bir ilmek olduğu için. Burası daha derinlikli oldu. Burası daha düz. Burası biraz daha açıldı. Şimdi buradan itibaren daha da açılacak. İkili trabzanlarla olacağı için. Şöyle arada bir bakın. Birbirine denk gelecek şekilde bitmesi gerekiyor ilmeklerin. Bir yarım trabzan karşılığından ilmeği alıyorum. Gene yarım trabzan, daha geniş örgü olduğu için daha rahat örülüyor burası. Karşılığından şimdi son ilmeği öreceğiz. Ve karşılığından alıyorum. İşaretlediğim yeri birbirine ekledim. Şimdi artık ikili trabzanlarla örüyorum. Şunu tam alayım. Doluyorum. Bir, iki, karşılığındaki ilmeği gene aynı şekilde geçiriyorum. Yanındaki ilmeğe bir, iki kere de çıkıyorum. Karşılığındaki ilmeğe içinden alıyorum. Şöyle buradaki hizayı kaybetmemek için bu şekilde tutalım. Düz bir şekilde birleştirelim. İlmek fazla kalmasın, eksikte kalmasın. Yani işaret nerelerdeyse oralardaki ilmekleri örelim. Bu şekilde gayet muntazam devam ediyorum.
ikili trabzan, karşısındaki ilmeği alıyorum, geçiriyorum. Bunun orijinali mutlaka çok daha farklıdır. Belki videosu falan vardır. Ona da hiç bakamadım. Güzel bir süsleme çeşidi. İsterseniz çiçek koyun, isterseniz depolama yeri olarak kullanın ya da mutfaklarda kullanabilirsiniz, balkonlarda, salonda. Jüt iplerin çok renkleri var, onları kullanabilirsiniz. Kağıt ipler, rafyalar, her şekilde değerlendirebilecek bir örnek, model. Böyle eklemeleri ben daha çok bu şekilde yaptığım için, ince bir ekleme oluyor çünkü iplerde kalın olduğundan. Bildiğim yoldan gitmek istedim. Dediğim gibi orijinali mutlaka çok daha farklıdır. Aynen bu şekilde örmeye devam edeceğim. İlk 7 santimi sık iğne, sonraki 7 santimi yarım trabzan ve şimdi ikili trabzanlarla devam edeceğim buraya kadar. Sonra gene yarım trabzan, sonra gene sık iğne olarak bitireceğim. Evet, örgüyü bitirdim. Güzel bir ekleme oldu gerçekten. Hani orijinali böyle değilse bile bence böyle olmalıydı. Şöyle hafif form vererek çok güzel bir düz zemin oluşuyor burada. Kuru çiçekler içine dizebilirsiniz. Saksı koyabilirsiniz, minik saksılar ya da görmek istediğiniz başka şeyler. Yani balkonlarda, salonda, her yerde kullanabileceğimiz gayet şık bir eşya diyelim artık buna. Dekoratif eşya. Kalan iplerle şöyle güzel bir askı yeri hazırladım ama tabii kanca ya da çengel takarsanız çok daha güzel olur. Bayağı bir ip kaldı zaten. Demek ki 60 gram falan ip kullandım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım gerçekten işinize yarar bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.